Avusturyalı matematikçi Kurt Gödel'in 1930'larda yayımladığı eksiklik teoremi matematik dünyasını derinden sarsmıştı. O yıllarda pek çok matematikçi 1928 yılında David Hilbert tarafından ortaya atılan karar verme problemi üzerinde çalışıyordu. Söz konusu matematik olduğunda herhangi bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunun ispatlanabileceği düşünülür. Hilbert de bu düşüncedeydi ve düşüncesinin doğru olduğunun matematiksel yöntemlerle ispatlanmasını istiyordu. Karar verme problemi kısaca şu soruyu sorar: matematiksel önermelerin doğru olup olmadığına karar verebilecek genel bir algoritma var mıdır? Eğer böyle bir algoritmanın var olduğu gösterilebilirse, bu durum herhangi bir önermenin doğru ya da yanlış olduğunun ispatlanabileceği anlamına gelecekti. Fakat Gödel, tam sayılarla ilgili doğru, ancak ispatlanması imkansız önermeler olduğunu gösterdi. Eksiklik teoreminden önce matematiksel bir önermenin ya doğru ya da yanlış olduğu düşünülürdü. Gödel ise doğru ya da yanlış olduğuna karar verilemeyecek önermeler de olduğunu ispatladı. Böylece karar verme probleminin cevabının olumsuz olduğu da anlaşıldı. Matematiksel ifadelerin doğru olup olmadığına karar verebilecek genel bir algoritma yoktur. Yakın zamanlarda yapılan bir çalışma ise karar verilemeyecek soruların sadece matematikle sınırlı olmadığını gösteriyor. 3 araştırmacı Nature'da yayımladıkları bir makalede temel bir fizik sorusunun karar verilemez olduğunu gösterdi. Peki bu durum tam olarak ne anlama geliyor? Her matematik önermesinin ispatı doğru olduğu bilinen diğer önermelere bina edilerek yapılır. Bu ispatlar zincirinde en temelde yer alan önermelere aksiyom denir. Aksiyomlar, tüm matematiği üzerine kurduğumuz, doğru ve tutarlı olduğunu varsaydığımız ancak ispatlayamadığımız önermelerdir. Örneğin Öklit, Elemanlar kitabında paralel doğruların kesişmediğini aksiyom olarak kabul eder. Düzlem geometriyle ilgili pek çok teoremin ispatında bu aksiyomdan yararlanılır. Ancak aksiyomun kendisini düzlem geometrideki diğer aksiyomları kullanarak ispatlamak mümkün değildir. Hatta eğik uzaylardaki geometriler, paralel doğruların kesişmediğini aksiyom olarak tanımlamanın gereksiz olduğunu, bu aksiyomun diğer aksiyomlar kullanılarak ispatlanabileceğini düşünen matematikçilerin beyhude çabalarının sonucudur. David Hilbert tarafından 1928 yılında ortaya atılan karar verme problemi, aksiyomlar kullanılarak herhangi bir matematiksel önermenin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilecek genel bir algoritma olup olmadığını sorar. Hilbert'in kendisi böyle bir algoritmanın var olduğunu düşünüyordu. Eğer öyleyse, tüm matematiği sağlam temellere oturtmak için gerekli tüm aksiyomları tanımlamak yeterliydi. Daha sonra bu aksiyomları kullanarak herhangi bir matematiksel önermenin doğruluğuna ya da yanlışlığına mantık yoluyla karar verilebilirdi. Karar verme probleminin cevabı olumsuzdur. Aksiyomlar kullanarak herhangi bir matematiksel önermenin doğru olup olmadığına karar verebilecek genel bir algoritma yoktur. Cevabın olumsuz olduğunun anlaşılmasında birkaç önemli gelişmeden bahsedilebilir. Bunlar arasında Kurt Gödel'in eksiklik teoremleri, Alonzo Church ve Alan Turing'in algoritma kavramını tanımlaması ile Alan Turing'in Turing makineleri üzerinden hesaplanabilirlik kavramını tanımlaması ve durma problemi ile karar verme problemi arasında ilişki kurması sayılabilir. Gödel'in eksiklik teoremleri tutarlı aksiyom sistemleriyle ilgilidir. Elinizde matematiksel bir önerme varsa ya doğru ya da yanlış olmasını beklersiniz. Çünkü hem doğru hem de yanlış olamaz. Eğer bir aksiyom sistemi matematiksel önermelerin her durumda ya doğru ya da yanlış olduğunu gösteriyorsa, sistemin tutarlı olduğu söylenir. Tutarlı aksiyom sistemleri kullanılarak mantık yürütme yoluyla bir önermenin hem doğru hem de yanlış olduğu sonucuna varılamaz. Gödel'in birinci eksiklik teoremi, herhangi bir tutarlı aksiyom sistemiyle doğal sayıların aritmetiğiyle ilgili tüm doğru önermelerin ispatlanamayacağını söyler. Doğal sayılarla ilgili doğru ancak ispatlanamayacak önermeler her zaman olacaktır. Gödel'in ikinci eksiklik teoremi ise sistemin kendi tutarlılığını gösteremeyeceğini söyler.
Hilbert'in karar verme problemi açısından asıl önemli olan birinci eksiklik teoremidir. Bu teorem, herhangi bir aksiyom sisteminin tüm doğru önermeleri ispatlamak için yeterli olmadığını ifade eder. İlk bakışta doğru ancak ispatlanamayan önermelerin yeni aksiyomlar olarak sisteme dahil edilebileceği düşünülebilir. Ancak Gödel'in teoremi, daha çok sayıda aksiyom içerecek yeni sistem için de geçerli olacaktır. Dolayısıyla bu daha büyük sistemi kullanarak da mantıksal akıl yürütme yoluyla tüm doğru önermeler ispatlanamaz. Kısacası hiçbir aksiyomatik sistem tüm doğru önermeleri ispatlamak için yeterli olamayacağı için bir aksiyom sistemini kullanarak herhangi bir önermenin doğru ya da yanlış olduğuna karar verebilecek genel bir algoritmada olamaz. Dolayısıyla Hilbert'in karar verme probleminin cevabı olumsuzdur. Gödel'in kendisi eksiklik teoremini yalancı paradoksuna benzetir. Birisinin "bu cümle yalandır" dediğini düşünün. Cümle doğru mudur yoksa yanlış mıdır? Cümle doğru olamaz çünkü kendisi yanlış olduğunu söylemektedir. Ancak cümle yanlış da olamaz çünkü o zaman doğru olması gerekir. Gödel'in eksiklik teoremiyle başardığı da temel aritmetik kullanarak yalancı paradoksunun bir tür matematiksel versiyonunu oluşturmaktı. Tıpkı yalancı paradoksundaki cümlenin doğru ya da yanlış olduğuna karar verilememesi gibi, Gödel'in eksiklik teoremi de ne kadar yeni aksiyon tanımlanırsa tanımlansın, doğruluğuna ya da yanlışlığına karar verilemeyecek önermeler olacağını söyler. Alan Turing, 1936'da hesaplamanın matematiksel modelini kurdu. Bu modelde günümüzde Turing makinesi olarak adlandırılan soyut bir makine vardır. Turing makinesi, sonsuz uzunlukta bir şeridin üzerindeki sembolleri okur, kendisine verilmiş komutlara göre bilgileri işler ve şeridin üzerindeki sembolleri silerek yenilerini yazabilir. Model her ne kadar basit olsa da, ilke olarak modern bilgisayarlar için yazılmış herhangi bir algoritmayı uygulayabilecek bir Turing makinesi üretmek mümkündür. Bilgisayar bilimindeki temel kavramlardan biri hesaplanabilirliktir. En genel anlamıyla bir soruyu çözebilme yetisini ifade eder. Bir sorunun hesaplanabilirliği, o soruyu çözmek için kullanabilecek bir algoritmanın varlığıyla yakından ilişkilidir. Herhangi bir algoritmayı uygulayacak Turing makinesi kurmak mümkündür. Bu sebeple algoritma kavramının matematiksel tanımı olarak Turing makineleri kullanılır. Bir Turing makinesi tarafından uygulanan sürece algoritma denir. Alan Turing, 1936 yılında hesaplanabilirlikle ilgili temel bir sorunun karar verilemez olduğunu ispatladı. Durma problemi olarak adlandırılan bu problem, herhangi bir girdiği işleyen herhangi bir bilgisayar programının eninde sonunda durup durmayacağını söyleyecek genel bir algoritma olup olmadığını sorar. Bir algoritmayı uygulayacak bir Turing makinesi kurduğunuzu ve girdiği sonsuz uzunluktaki bandın üzerine yazıp makineye verdiğinizi düşünün. Verileri okuyup işlemeye başlayan makine, bir süre sonra durup size cevabı mı verir, yoksa sonsuza kadar çalışmaya devam mı eder? Bu sorunun cevabını verecek genel bir algoritma var mıdır? Alan Turing, durma probleminin karar verilemez olduğunu, yani herhangi bir iş için üretilmiş bir Turing makinesine herhangi bir girdi verildiğinde, makinenin eninde sonunda durup durmayacağını söyleyebilecek genel bir algoritma olmadığını ispatladı. Durma probleminin karar verilemez olması, bir Turing makinesinin durup durmayacağının hiçbir zaman bilinemeyeceği anlamına gelmez. Örneğin makineye verilen tek komut, okuduğun veriyi sil ve dur ise, makinenin ilk okuduğu veriden sonra duracağı açıktır. Ya da makineye verilen tek komut, 0 yaz ve bir birim sağa kay ise, makinenin sonsuz uzunluktaki bant üzerinde hiç durmadan sürekli 0 yazarak ilerleyeceği açıktır. Ancak Turing'in ispatı, makinenin durup durmayacağına karar verebilecek genel bir algoritma olmadığını söyler. Başka bir deyişle, makinenin durup durmayacağını belirlemenin tek yolu, makineyi çalıştırıp beklemektir. Eğer makine bir noktada durup size cevabı verirse, durduğunu bilirsiniz. Ancak bir süre önce çalıştırdığınız makine, hala verileri işleyip çalışmaya devam ediyorsa,
bir süre sonra durup durmayacağını kesin olarak söyleyemezsiniz. Dolayısıyla durma problemi karar verilemez ya da hesaplanamazdır. 3 matematikçi Nature'da yayınladıkları bir makalede spektral boşluk probleminin karar verilemez olduğunu gösterdi. Aynı durum pek çok başka fizik sorusu için de geçerli olabilir. Spektral boşluk, bir malzemenin temel enerji seviyesiyle ilk uyarılmış enerji seviyesi arasındaki farktır. Bu farkın sonlu büyüklükte olduğu malzemelerin boşluklu, sıfır olduğu malzemelerin ise boşluksuz olduğu söylenir. Araştırmacıların bir malzemenin boşluklu ya da boşluksuz olmasının karar verilemez olduğunu göstermek için takip ettiği yöntem hayli karmaşık. Makalenin eklerindeki ispatların toplam uzunluğu 100 sayfanın üzerinde. Kısaca özetlemek gerekirse, araştırmacılar önce bir malzeme tasarlıyorlar. Öyle ki, malzemenin temel enerji seviyesinde çok sayıda özdeş Turing makinesi kodlanıyor. Makinelerin bir kez çalışmaya başladıktan sonra durması, malzemenin boşluklu, durmaması ise malzemenin boşluksuz olduğunu gösteriyor. Durma probleminin kendisi karar verilemez olduğu için, bu durum spektral boşluk probleminin de karar verilemez olduğu anlamına geliyor. Araştırmacılar makalelerinde spektral boşluğun karar verilemez olmasıyla ilgili 2 teorem ispatlıyorlar. Birincisi, algoritmik karar verilemezlik. Tüm etkileşimler bilinse bile bir malzemenin boşluklu mu yoksa boşluksuz mu olduğuna karar verebilecek genel bir algoritma yoktur. İkincisi, aksiyomatik karar verilemezlik. Elinizde tutarlı bir aksiyomlar sistemi olsa bile, boşluklu mu yoksa boşluksuz mu olduğu bu aksiyomlar tarafından belirlenemeyecek malzemeler vardır. Birinci teoremdeki karar verilemezlik, durma probleminin karar verilemezliğine, ikinci teoremse Gödel'in eksiklik teoremine benziyor. Kuantum mekaniğini klasik mekanikten ayıran en temel farklardan biri süreksizliktir. Klasik mekanikte bir nesnenin enerjisi herhangi bir değer alabilir. Ancak maddeye atom ölçeğinde bakıldığında aynı durumun geçerli olmadığı görülür. Örneğin hidrojen atomunda elektronların bulunabileceği belirli enerji seviyeleri vardır. Elektronların farklı seviyeler arasında geçiş yaparken soğurduğu ve yaydığı fotonların enerjilerini ölçerek hidrojen atomunun spektrumu, tayfı belirlenebilir. Söz konusu tek tek atomlar olduğunda farklı enerji seviyeleri arasında büyük boşluklar vardır. Ancak çok sayıda atomun bir araya gelmesiyle oluşan karmaşık malzemelerde ise boşluklar daha küçüktür. Hatta bazen hiç boşluk yoktur. Bir malzemenin temel enerji seviyesi, o malzemenin bulunabileceği en düşük enerjili seviyedir. Bilim insanları malzemeleri temel enerji seviyelerine indirmek için sıcaklıkları neredeyse mutlak sıfıra düşene kadar soğuturlar. Malzeme dışarıdan enerji aldığındaysa daha yüksek enerjili seviyelere geçer, uyarılır. Temel enerji seviyesi ile birinci uyarılmış enerji seviyesi arasındaki farka spektral boşluk denir. Bazı malzemelerin spektral boşluğu hayli büyüktür. Bazı malzemelerde ise hiç spektral boşluk yoktur. Malzemenin boşluklu mu yoksa boşluksuz mu olduğu, özellikle düşük sıcaklıklardaki davranışlarını belirler. Örneğin boşluksuz malzemelerde kuantum faz dönüşümleri gerçekleşirken, boşluklu malzemelerde bu gerçekleşmez. Peki neden? Faz dönüşümleri sırasında malzemenin özelliklerinde önemli değişiklikler olur. Günlük hayatta aşina olduğumuz erime ve donma gibi faz dönüşümleri, malzemenin çevresiyle ısı alışverişi yapmasıyla gerçekleşir. Kuantum faz dönüşümleri ise hiç ısı enerjisinin olmadığı mutlak sıfırda bile gerçekleşebilir. Örneğin bir malzemenin etrafındaki manyetik alan değiştirilerek yalıtkan halden süper iletken hale ya da katı halden süper akışkan hale geçmesi sağlanabilir. Bu ve benzeri faz dönüşümlerinin mutlak sıfırda bile gerçekleşmesi ancak malzemenin boşluksuz olmasıyla mümkündür. Çünkü boş uzayda her daim meydana gelen kuantum salınımlarından ödünç alınacak en ufak miktarda enerji bile malzemenin uyarılmasını ve faz dönüşümü geçirmesini sağlayabilir. Boşluklu malzemeler içinse bu mümkün değildir.
Dolayısıyla kuantum faz dönüşümlerinin tam olarak anlaşılabilmesi için malzemelerin hangi koşullarda boşluklu ya da boşluksuz olduğunun belirlenmesi gerekir. Yoğun madde fiziğindeki pek çok başka soru da yine spektral boşluk problemiyle ilişkilidir. Hatta Clay Matematik Enstitüsü'nün çözenlere milenyum ödülünü vaat ettiği 7 sorudan biri olan Young-Mills kütle boşluğunun da spektral boşluk probleminin bir türü olduğu söylenebilir. Parçacık hızlandırıcılarda yapılan deneyler, en hafif parçacığın kütlesinin, kütle boşluğunun sıfır olamayacağına işaret eder. Young-Mills kütle boşluğu problemi de bu hipotezin kuramsal yöntemlerle ispatlanmasıyla ilgilidir. Laboratuvara girip bir malzemenin boşluklu mu yoksa boşluksuz mu olduğuyla ilgili bir deney yaptığınızı düşünün. Elde ettiğiniz veriler ya spektral boşluğun sıfır olduğunu, malzemenin boşluksuz olduğunu ya da spektral boşluğun sonlu büyüklükte olduğunu, malzemenin boşluklu olduğunu söyleyecektir. Peki öyleyse yapılan ispatlara göre spektral boşluk sorusunun ya da başka herhangi bir fizik sorusunun karar verilemez olması ne anlama geliyor? İlk olarak elde edilen sonuçlar bazı fizik sorularının genel çözümünün bulunamayacağını gösteriyor. Ancak tıpkı Turing makinelerinin durma probleminin karar verilemez olmasının, belirli bir Turing makinesinin durup durmayacağının hiçbir zaman bilinemeyeceği anlamına gelmediği gibi, bir fizik sorusunun karar verilemez olması da, bu türden belirli problemlerin doğru cevabının hiçbir zaman bulunamayacağı anlamına gelmez. Yapılan ispatlar, spektral boşluk probleminin tüm malzemeler için çözülemeyeceğini gösterse de, belirli malzemeler için doğru cevabı bulmak mümkün. Ancak spektral boşluk problemini çözen genel bir algoritma bulunamaz. Bir sistemin mikro ölçekteki tüm etkileşimleri bilinse bile, her durumda malzemenin boşluklu mu yoksa boşluksuz mu olacağını söylemek mümkün değildir. Aslında boşluklu ve boşluksuz terimleri matematiksel olarak sadece malzeme sonsuz büyüklükte olduğu durumda anlamlıdır. Gerçek hayatta ise hiçbir malzeme sonsuz sayıda parçacık içermez. Özetle araştırmacıların yaptığı ispatlar, matematiğin yanı sıra fizikte de karar verilemeyen problemlerin var olduğunu gösteriyor. Sadece spektral boşluk problemi değil, başka pek çok fizik sorusu da karar verilemez türden olabilir.